Merhaba ben Enes. Bugün Rodmin markasının incelemem için gönderdiği X30 Pro model dikey şarjlı süpürgenin artılarına, eksilerine ve performansına yakından bakacağız. Rodmin markası Xiaomi ekosisteminde bulunan bir marka. Bugün inceleyeceğimiz X30 Pro modeli de Rodmin'in çıkardığı en üst seviyedeki model. Yine markanın daha uygun fiyatlı modelleri de mevcut. Ürünün dikkat çekici özellikleri arasında beni de oldukça etkileyen 5 yıl boyunca motor garantisi veriyor firma. Bu da aslına bakarsanız markanın cihaza olan güvenini gösteriyor. Önünde OLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran üzerinden hangi modda olduğunu, ne kadar süre şarjımızın kaldığını veya ne kadar süre daha kullanabileceğimizi ekran üzerinden görebiliyoruz. Bluetooth özelliği de bulunuyor. Bu sayede uygulaması üzerinden ayarlarını değiştirebiliyoruz veya bir yazılım güncellemesi geldiği zaman bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Yine diğer dikey şarjlı süpürgelerden bir ayrıştıran özelliği olarak da mop özelliği de bulunuyor. Yani bir paspas aparatı da mevcut. İçerisine su koyarak önden süpürme yapıp arkasından da paspas yapabiliyor. Rodmin'in diğer dikey süpürgelerinde olduğu gibi de burada bir açma kapama düğmesi bulunuyor. Herhangi bir tetik düğmesi yok. Direkt açma kapama düğmesine basarak süpürgeyi kullanmaya devam edebiliyoruz. Süpürge sıfırdan 100'e 2,5 saatte şarj oluyor ve 70 dakikanın üzerinde bir kullanım imkanı sunuyor. Yani adamlar dikey süpürgeye daha ne ekleyebiliriz veya daha nasıl geliştirebiliriz diye epey kafa yormuşlar. Güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Cihaz bu kutu içerisinde geliyor. Ekstra bu kutuyu da bu kutunun içerisine yerleştirmişler. Yani çift kutulu şekilde geliyor. Kutusu çok fazla büyük değil. 60 santim uzunluğunda, 30 santim yüksekliğinde ve 20 santim derinliğinde bir kutuyla geliyor. İlk olarak kutuyu gördüğümde bir miktar bana da küçük gelmişti. Burada kısaca öne çıkan özelliklerini belirtmişler. Şöyle bu yönüne baktığımızda burada da aldığı tasarım ödüllerini görüyorsunuz. Burada da yine kısaca teknik özelliklerini belirtmişler. İki renk seçeneği bulunuyor ancak renk seçeneğinden farklı olarak da ekranları da farklı. Beyaz olanın bu şekilde sayı olarak ekranı gözükürken gri olan bugün inceleyeceğimiz modelde bu şekilde ekranında büyük resimlerde çıkıyor. Açıkçası ben bu kutu açılışını ilk gün çekmiştim. Cihaz geldiğinde 2 haftadır kullanıyoruz. Yanlışlıkla o videoyu silmişim. Şu an tekrar ürünleri kutu içerisine yerleştirdim. Hızlıca bir aksesuarları tanımaya başlayalım. Evcil hayvan fırçası olarak geçiyor. Bu şekilde evcil hayvanları süpürmeye yarayan bir başlık. Bunu bu hortumla kullanıyoruz. Ekstra olarak bu hortumu ayrıca da kullanabilirsiniz. Başına farklı bir başlık takarak araçta veya uzanamadığınız yerlere de bu şekilde bu hortumun gelmesi oldukça kullanışlı olmuş. Bu başlık ise elektrikli akar başlığı olarak geçiyor. Yastık ve koltuklarda kullanabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz pinler sayesinde bunun elektrikleri çalışıyor, içerisindeki motor ve normal büyük fırçanın bir nevi küçük versiyonu gibi diyebiliriz koltuklar için. Şurada uzatma borusunu görüyoruz. Bu şekilde bunu makineye takıyoruz. Bu ses geldiği zaman direkt takıldığı anlamına geliyor. Buradan bastırıp tekrar bu şekilde çıkartabiliyoruz ve bu şekilde takılıyor. Burada ana fırçamız bulunuyor. Çok yönlü elektrikli fırça. Şu ön bölümünde bir ışık bulunuyor. Karanlık ortamlarda buradaki sensör sayesinde otomatikman aydınlık veriyor ve rahat bir şekilde pislikleri görüyorsunuz. Alt bölümüne baktığımızda burada V fırça bulunuyor. Şu V kısımları sert, şu siyah kısımlar yumuşak. Hem sert zeminlerde hem de halıda kullanabiliyorsunuz. Şu bölümlerde de rahat bir şekilde kayması için kısımlar konumlandırılmış. Yine şu bölümde gördüğünüz gibi elastik bir kısım bulunuyor. Bu şekilde hem sağa hem yukarı sağa sola rahat bir şekilde dönebiliyor fırça. Bu fırça düz olmayan yüzeylerde ve derin yerler için daha uygun. Perde, klavye, araç ve lambaların üzerleri gibi. Bu kısım tek başına kullanılabildiği gibi bu kısmı da buraya takarak da kullanabiliyoruz. Uzun düz emiş başlı olarak geçiyor. Boşlukları, derin mobilyaları ve diğer ortamlar içinde yine araçlarda ve köşelerde de bu başlığı kullanabiliyoruz erişemediğimiz yerlerde. Şurada mop başlığını görüyorsunuz. Bu kısmı kaldırarak buradan içerisine su ekliyoruz. Bu da mop olarak yedek başlık yanından geliyor bir adet. Bu mopu da bu ana başlığın bu şekilde buraya yaklaştırdığımız zaman direkt otomatikman mıknatıslı olarak tam olarak şu bölgeye yapışıyor. Önden süpürmeyi yapıp arkasından da silme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bu kısımda kablosuz şarj doku olarak geçiyor. İster bu şekilde bu yapışkanı kaldırıp direkt duvara yapıştırabiliyorsunuz. İsterseniz de bu yanında gelen 2 vidayla bu aparatı duvara sabitleyebiliyorsunuz. Şarj aletini buraya taktığımız zaman direkt kablosuz olarak cihazı şarj edebiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça kuvvetli bir mıknatısı bulunuyor ve yapıştığı zaman direkt otomatikman cihaz şarj olmaya başlıyor. Yanında bir adet de yedek HEPA filtresi geliyor. Bu temizlik fırçasıyla da HEPA filtresini veya kendi filtresini temizleyebiliriz. Burada da şarj aletini görüyoruz. 1,5 metre
uzunluğu bulunuyor kablosunun. Süpürgenin bir kendisine baktığımızda ilk olarak elimize aldığımızda premium bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Gümüş ve siyah renkleri hakim tasarımına. Şöyle gördüğünüz bu kısımda HEPA filtre bulunuyor. Bu şekilde bunu çıkartıyoruz. Bu kısımda antibakteriyel filtre bulunuyor. Toz haznesinin 550 mililitrelik kapasitesi bulunuyor. Günlük kullanım için yeterli bir büyüklük diyebilirim. Toz haznesini açmak için bu tek tuşa basmanız yeterli. Bu şekilde tozları çıkartabiliyoruz. Yine içerisinde eğer bir miktar iç bölümlerde toz kalırsa sivri bir cisimle alabilirsiniz veya bu üst kısmı çıkartarak da bu şekilde rahat bir şekilde temizlik gerçekleştirebilirsiniz. Bazen ufak toz taneleri veya saç kısımları şu üst kısımlarda kalabiliyor. Yine bu üst kısmı da açmak için bu şekilde sağa doğru çevirdiğimiz zaman bu tık sesi geliyor ve bu kısım açılıyor. Bu kısım tamamen yıkanabiliyor. Yine bu kısmın içerisinde de toz geçirmez A filtresi, büyük partiküller için metal filtre, iyon antibakteriyel arka filtre bulunuyor. Yani tamamıyla filtreden oluşturulmuş. Şu kısımdaki haznelerdeki delikleri de görüyorsunuz. Bu şekilde tekrar takmak için de bunu buraya yerleştirdikten sonra bu şekilde takıyorsunuz. Haznenin takımı oldukça kolay. Bu şekilde çıt sesi geldiği zaman direkt takılmış oluyor. Yine şu bölüme basıyoruz. Bu şekilde çıkıyor. Bu şekilde takılıyor. Makineye biraz daha yakından baktığımızda şu bölümde şarj girişini görüyoruz. Buradan direkt bu kısmı kullanmazsak eğer kablosuz şarj özelliğini buradan kabloyu buraya takarak cihazı şarj edebiliyoruz. Cihazı çalıştırabilmemiz için burada güç düğmesi konumlandırılmış. 2 saniye basılı tuttuğumuz zaman cihaz çalışıyor. Şu an gördüğünüz gibi HEPA filtresini tam güzel bir şekilde yerine takamamışım ve HEPA uyarısı veriyor. Bu dijital ekrandan da bu şekilde uyarıları takip edebiliyorsunuz. Bu da oldukça hoş bir özellik. Gördüğünüz gibi şu an HEPA filtresini yanlış takmışım. Bu şekilde takmamız gerekiyor. Tam şu çentikli kısmın üste denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde buraya 2 saniye basılı tuttuğumuz zaman cihaz çalışıyor. Şu an şuradan gördüğünüz gibi de ne kadar şarjın kaldığını takip edebiliyoruz. Şu an en düşük seviyede çalışıyor. Bu kısımdan da güç derecesini ayarlayabiliyoruz. Şu an orta güçte. Şu an en yüksek güçte. Bir daha bastığımız zaman tekrar en düşük seviyeye alıyor. Kapatmak için de bu şekilde buraya yine 2 saniye basılı tuttuğumuz zaman kapanıyor cihaz ve yine kapanırken de kaç kalori harcadığımızı ekranında gösteriyor. Ekran bize doğru döndüğü için bunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi makinenin tüm özelliklerini ve fonksiyonlarını kullanırken de bu OLED ekranı üzerinden takip edebiliyoruz. Makine çalışırken şu kısımlardan bir miktar hava çıkıyor ancak çok rahatsız edici derecede değil. Makinenin bu haliyle 1650 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Çok uzun süreler yani yarım saat 40 dakika kullandığınız zaman bir miktar ağrı yapabiliyor kolunuzda ancak genel olarak dikey süpürgelere baktığımızda ağırlık olarak hafif olan tarafta olduğunu söyleyebilirim bu cihazın. Süpürgenin tasarım olarak 6 farklı yerden ödül almış ve gerçekten de oldukça minimalist ve sade bir tasarım bulunuyor. Bu şekilde ister buradan tutabiliyoruz süpürgeyi, istersek de buradan tutabiliyoruz. Hem buradan tuttuğumuz zaman da hem de buradan tuttuğumuz zaman tuşlara gayet rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Yani ergonomik açıdan oldukça kibar ve kullanışlı olduğunu söyleyebilirim süpürgenin. Cihazın satış sayfasında tüm özelliklerini çok detaylı bir şekilde belirtmişler açıkçası. Bu zamana kadar da hiç bu kadar detaylı bir ürün özelliği yazan bir ürün görmemiştim açıkçası. O açıdan markayı takdir ettim. Bu cihazda Samsung ve LG'nin ortak yapımı 8 hücreli bir pil kullanılmış. Burada fabrika verilerini görüyorsunuz. Burada da benim yaptığım pil testlerini görüyorsunuz. Ben testleri yaparken yarı sert zeminde yarı da halıda yaptım. Tamamen halıda kullanırsanız bu süreler biraz daha düşebilir. Yine fabrika verilerine göre daha iyi bir sonuç aldım diyebilirim. Özellikle orta modda kullanırken 29 dakikada uyarı verdi. Pil bitiyor uyarısı. Ancak 42. dakikaya kadar yani pil bitene kadar süpürge yapabildim. Yine çok yönlü elektrik fırçanın önünde bir ışık sensörü bulunuyor ve karanlık yerlere geldiğimiz zaman direkt otomatikman çalışıyor ve bu sayede kenardaki köşedeki kalan pislikleri de görebiliyorsunuz. Özellikle divan altlarındaki. Işık sensörünün olması benim tahminimin ötesinde daha fazla işime yarayan bir özellik oldu. Makineyi çok yumuşak halılarda kullandığınız zaman özellikle paspas tarzında güçlü modda kullanıyorsanız özellikle içerisine alabiliyor ve bu şekilde olduğu zaman ekranda error hatası veriyor. Bu şekilde halıyı çıkarıp tekrar başlatma düğmesine bastığınız zaman kaldığınız yerden süpürmeye devam edebiliyorsunuz. Ekstra uyarı verdiği zaman bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu sıkışma durumunda makine
Makinenin bu şekilde hata vermesindeki sebep de motora herhangi bir zarar gelmemesi için. Bizim kendi kullanım senaryomuzda koltukları turbo modda, halıları orta modda, parkeleri de en düşük modda süpürdük. Parkeler yani sert zeminlerde en düşük mod gayet tatmin edici seviyede bir performans sunuyor. Makinenin ses yüksekliğini desibel testine soktuğumda burada gördüğünüz sonuçları elde ettim. Özellikle en son modda epey yüksek ses çıkartabiliyor ancak normal modda ve eco modda oldukça kabul edilebilir seviyede bir ses yüksekliği bulunuyor. Bu süpürgede bir paspas yani mop özelliği de bulunuyor. Burada gördüğünüz kısımdan su dolduruyorsunuz. Bu şekilde elektrikli fırçaya mıknatıslı bir şekilde yaklaştırdığınız zaman direkt otomatikman yapışıyor ve önden süpürme işleminin ardından arkadan da bu şekilde mopla yerleri silebiliyorsunuz. Özellikle bu şekilde kullanırken ben eco modda kullandım cihazı. Yani çok aşırı derecede bir normal villada performansı bulunmuyor ancak yine de yerdeki pisliklerin çoğunu alabiliyor mop. Yani mükemmel değil ancak birkaç kere gittiğiniz zaman da lekeleri rahat bir şekilde silebildi. Dikey süpürgenin uygulamasını indirebilmeniz için kullanım kılavuzundaki kare kodu okutmanız yeterli. Cihaz ekle kısmına geliyoruz. Buradan kablosuz süpürge dediğimiz zaman direkt otomatikman buldu süpürgeyi. Ekstra süpürgenin de açık olmasına gerek yok bu bağlantının olabilmesi için. Burada gördüğünüz gibi şu an süpürgenin yüzde kaçlık şarjının kaldığını görebiliyoruz. %67'lik bir şarjı kalmış. Bu arada uygulaması Türkçe. Yine burada batarya ile alakalı ve toplam yapılan alanla alakalı bilgileri görüyorsunuz. Burada şu an cihazı 3 farklı güç seçeneği bulunuyor. Hangi güç seçeneğinde çalıştırmamız gerektiğini buradan seçebiliyoruz. Bu şekilde 100 Watt'a basıp buradan çalıştırma tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi direkt uygulama üzerinden de kontrol edebiliyoruz cihazı. Yine cihaz telefonla bağlıyken de önündeki ekrandan Bluetooth simgesini görebilirsiniz. Bu alt kısımda da HEPA filtrenin yüzde olarak bir kullanım süresini görüyorsunuz. Burada yazılım güncellemesi geldiği zaman buradan yapılıyor. Yine pil ile alakalı burada bilgiyi görüyorsunuz. 46 dakikalık bir şu an kullanım süremiz mevcut. Bu kısımdan da bu kalan dakikaya bastığımız zaman makine çalıştırdığımız zaman direkt kaç dakikalık bir süpürge yapma süremiz olduğunu görebiliyoruz. Bu oldukça güzel olmuş açıkçası. Yüzdeye göre dakikayı görmek daha kullanışlı. Bu kısımdan da ekranın kaç tane açık kalmasını istiyorsanız o kadar ayarlayabiliyorsunuz. Yine ekran parlaklığını da uygulaması üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Özellikle cihaz çalışmazken bile uygulamanın kullanılabilmesi oldukça güzel olmuş açıkçası. Cihazı buradan istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz veya diğer farklı istatistiksel olarak bilgileri görebiliyorsunuz. Burada ben X30 ve Dyson V11'in artılarını ve eksilerini listeledim. Burada en dikkat çekici fark olarak Dyson V11'i kullanabilmeniz için bu bölümde bir tetik bulunuyor. Bu tuşa bastığınız zaman makine çalışıyor. Yani elinizi buradan kaldırdığınız zaman makine duruyor ancak burada bir düğme var. Buraya 2 saniye basıyorsunuz. Cihaz açılıyor. Bu şekilde direkt süpürmeye devam edebiliyorsunuz. Yani ekstra herhangi bir tetik düğmesi yok. Bu bence oldukça önemli bir artı. Sadece süpürmeye odaklanıyorsunuz. Devamlı elinizin tetikte olmasına gerek yok. Yine burada Dyson V11'de sert zeminde ayrı bir başlık, halıda ayrı bir başlık kullanmanız gerekiyor. X30 Pro modelinde tek başlıkla hem sert zeminlerde hem de halıda kullanabiliyorsunuz. Toz hazne büyüklüğü olarak 0.55 litrelik bir hazne bulunuyor. Bu şekilde. Dyson V11'de ise 0.76 litrelik bir hazne bulunuyor. Yani burada hazne büyüklüğü olarak V11 biraz daha önde. Ancak günlük kullanımda da haznesinden çok bir şikayetimiz olmadı açıkçası. Yine aralarında bir önemli farklılık olarak Dyson V11 modeli 2 kiloluk bir ağırlığı bulunuyor. 1650 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Yani aralarında bu halleriyle başlık takılmamış şekilde 350 gramlık bir fark bulunuyor. Hani bu fark ele aldığınızda rahat bir şekilde hissedilebiliyor. Burada Dyson V11'in bir artı özelliği olarak pili çıkartılabiliyor. Bu şekilde pilini çıkartıp yenisini takabiliyorsunuz. Yani burada pil değiştirme avantajı Dyson V11'den yana diyebilirim. X30 Pro modelinde arka bölümünde direkt kablosuz şarj özelliği bulunuyor. Mıknatıslı bir doku bulunuyor. Bu sayede direkt kullanabiliyorsunuz. Dyson V11'de de buna benzer bir özellik var ancak ayrıca satılıyor. Yaklaşık olarak 1000 TL daha vermeniz gerekiyor bu özellik için. Yine ekstra olarak X30 Pro modelinde bir hayvan başlığı bulunuyor ve bu şekilde kıvrımlı bir hortumda geliyor yanında. Yani evcil bir hayvanınız varsa burada X30 Pro modeli biraz daha önceliğiniz olabilir. Yine X30 Pro modelinin Bluetooth özelliği
sayesinde bir uygulama üzerinden ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Yine X30 Pro modelinde diyeceğim ancak yani özelliklerini gördüğünüz gibi karşılaştırdığımız zaman bariz şekilde X30 daha fazla özelliği olduğu ortaya çıkıyor. Elektrikli şarj başlığının ucunda bir ışık bulunuyor. Bu sayede kıyıda köşede kalmış tozları da daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle koltuk altlarını temizlerken. Çıkardıkları sesleri kıyasladığımız zaman ...30 gramlık bir karışım hazırladım. Yulaf, çay, mısır ve pirinç karışımı. Halının iki yarısına da döktüm bu karışımı. Orta güç seviyesinde 2 süpürgeyle de ölçtüm ve 2 süpürgenin de topladıkları tozları tekrar haznelerinden alıp tarttığım zaman X30 modelinde 1 gram eksik çıktı. V11 modelinde ise 300 gram eksik çıktı. Yani az farklı Dyson V11 biraz daha fazla pislik toplamış diyebiliriz. Yine uzun süredir süpürülmeyen şagi bir halıyı ortadan ikiye böldüm ve yarısını V11 ile yarısını da X30 süpürdüm. Burada yine V11 biraz daha fazla pislik topladı. Süpürgeleri benden daha fazla kullanan kişi eşim. Yani 2 hafta boyunca X30 modelini yaklaşık olarak 4-5 ay civarında da V11 modelini kullandı kendisi. Ben de onun geri bildirimleri üzerinden notlarımdan size aktarıyorum çoğu şeyi. Onun söylediği şey de az farkla Dyson V11'in çekiş gücünün biraz daha fazla olduğu yönündeydi. Yaptığım testlerde bu farkı doğruladı. Ancak bu çekim gücü arasındaki fark çok uçurum bir fark değil. Evet, kapanış kısmına geldiğimiz zaman burada artı ve eksi özelliklerini görüyorsunuz. Kullanım süresi olarak oldukça yeterli bir süre sunabiliyor bize. Kibar, estetik ve bir o kadar da minimalist bir tasarım bulunuyor. Açıkçası tasarım açısından ben oldukça beğendim cihazı. Yayınladığım tarih itibariyle 4600 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Yani çok ucuz bir ürün değil. Ancak yani dikey şarjlı süpürge teknolojisinde adamlar dolu dolu bir makine ortaya çıkarmışlar. Yine bu aynı Rodme markasının daha uygun fiyatlı dikey şarjlı süpürgeleri de mevcut. Evet, performans testleri ve ürünle alakalı deneyimlerimi paylaştım sizinle. Kafanızda bir soru işareti olduysa lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.